Bu akşam önemli konulara değineceğiz. Hem içinde bulunduğumuz dönem açısından önemli, hem de insanların çokça merak ettiği konulardan birisi diyelim. Yakupoğulları, Süleyman Tapınağı ve Ahit Sandığı. Evet. Yani bu konuların, bu başlıkların altını önemli bir şekilde doldurmaya çalışacağız bu akşam. Tabii ki değerli araştırmacı yazar Hazar Tandoğan hocamızla. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Ben şimdi başlık İsrailoğulları yazmadım çünkü sansür uygulanmasını istemedim. Ben Hı hı, biliyorsun millennial. tahmin ettim. O yüzden Yakup oğulları olarak geçtim. Sonuçta Yakup peygamberin diğer ismi de Hı İsrail'dir. hı, Yani konumuz evet Kudüs, işte son dönemlerdeki gerçekleşen o olaylar, Gazze'deki işte Filistin, İsrail hı meselesi. hı, O yüzden başlığı bu şekilde seçtim. Çünkü zaten bu sorunların kaynağı bugün orada devam eden bütün bu olumsuz durumların, katliamların kaynağı baktığımız zaman yine o antik dönemlere bir bakıyoruz ki oradan çıkmaya başlıyor. Yani her ne kadar biz bunları önemsemesek de onlar konuya bu şekilde bakıyor. Yani Tevrat'tan gelen o emirler işte e, Nil'den Fırat'a kadar Büyük Ortadoğu Projesi bu kapsamda gerçekleşen o yıllardır yani neredeyse 75 senedir orada gerçekleşen bir anlaşmazlık var. Fakat evet dediğim gibi bunun arkasına baktığımız zaman çok yıllar önce yani 1000 sene 2000 sene de değil belki bir 5000 sene öncesine gitmemiz gerekiyor. Nereye kadar bu gidebilir? Hazreti Yusuf döneminden çok daha önceye de gidebiliriz. Yani Hazreti Yusuf'un işte Mısır'dan kardeşleri kuyuya atıyorlar. Daha sonra Mısır'a gidiyor Hazreti Yusuf ve bir köle olarak satılıyor. Orada bir takım olaylar yaşıyor. Daha sonra Mısır aziz oluyor. Mısır'da önemli bir yere sahip oluyor ve daha sonra ne yapıyor? Kenan'daki kardeşlerini Mısır'a davet ediyor ve 12 kardeş Mısır'a yerleşiyorlar Hazreti Yusuf'la beraber. Şimdi orada esas şey kırılma herhalde orada başlamış oluyor. Hazreti Yusuf'un kardeşleri özellikle Yahuda ile sorunları yani ya daha doğrusu Yahuda'nın Hazreti Yusuf'la olan o sorunlar kıskançlık nedeniyle ve tabii ki bir de Hazreti Yakup'un eşlerinin işte Lea ve Rahel işte onlardan olan çocuklara tabii ki bu 12 kardeşin hepsinin anneleri aynı değildir. Lea ve Rahel bu iki kadından olan çocukların arasında daha çok anlaşmazlık yaşanıyor. Ki Yahuda Leah'ın oğludur. Yusuf ve Binyamin Rahel'in oğludur. Şimdi orada bir şey vardır. Hani eski dönemlerde şöyle bir şey vardı. İşte hem cariye konumunda olan bir kadın bir de işte onun hizmetçisi o konumunda ve tabii ki kendi eşi olan daha şey bir konumdaydı. Daha hani asil konumdaydı. Fakat Yusuf ve Bünyamin Rahel'den oldukları için dışlanıyorlardı. Ama Hazreti Yakup'un da en çok sevdiği çocukları Yusuf peygamber ve Binyamin'di. Oradan bir kıskançlık başlıyor ve Hazreti Yusuf'a karşı bir düşmanlık besliyorlar. Oradan başlıyor. Ve tabii ki bu Mısır'a gittikten sonra da bu devam ediyor. Yani bu hiçbir zaman durmuyor. Bakın şu an bile günümüzde bile bütün bu sorunların kaynağı aslında oradan gelen o kıskançlık. Yani bugün orada o çatışma, anlaşmazlık daha çok bir toprak savaşıdır. Yani o araziye sahip olma, o konumdaki o bölgeye sahip olma. Ve tabii ki yine de bunun başka ideolojik sebepleri de var. İşte Tevrat'a bakıyorsunuz orada hep diyor hani orada Rab Yahve dedikleri işte Tanrı Yahve hep oradaki o halka Beni İsrail'e ne diyor işte Mısır'dan çıktıktan sonra işte Fırat'a kadar buraları size veriyorum. Sizin almanız gerekiyor. Ve o Mısır'dan çıktıktan sonra da zaten hep o savaşlar başlamış oluyor. Yani o günden bugüne kadar hep sürgünler, savaşlar gerçekleşiyor. Ve bugüne kadar da devam ediyor. Şimdi Hazreti Yusuf o kardeşlerini Mısır'a davet ettikten sonra
yine orada onlara belli bir konuma getiriyor, işte maddi durumları iyileşiyor vesaire. Ama yine Yahuda yine orada da rahat durmuyor. Yani orada da ne yapıyor? Hazreti Yusuf tek tanrılı bir dini, yani İslam temelli bir dini, tek Allah olan, tek bir tanrısı olan, tek tanrılı bir din olan, aslında esasen İslam'ın o temelli olan bir dini orada yaygınlaştırıyor ki Akhenaton ve Nefertiti de bu dine inanıyorlar. Oradaki tanrılar dedikleri, o Amun dedikleri kahinlerin tapmış olduğu Amon dini vardı o Mısır'da. O kayboluyor ve yerine tek tanrılı din geçiyor. Yani Hazreti Yusuf'un dini benimsenmeye başlıyor. Fakat daha sonralar Hazreti Yusuf'un vefatıyla beraber yine orada kahinlerin etkisiyle tekrar Amon dinine dönmüş oluyorlar. Yani oradaki halk. Ve tabii ki orada Yahuda ne oluyor? Yahuda'da işte bu kahinlerle beraber bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Onlardan, Yahuda'nın soyundan gelen çocuklar ve Yahuda bu kahinlerden bir takım ilimler elde ediyorlar. Kahinler zaten ne yapıyordu? İşte daha çok büyü ilmiyle, bugün işte Kabala dedikleri Yahudi mistizminin o temelini oluşturan o ilimler oradan gelmedir daha çok. Tabii ki daha sonralar farklı bilgiler de eklenmiştir üzerine, farklılaşmıştır. Bir takım yani Türklerin bir takım o sembollerini de kendine aitmiş gibi o şekilde dahil etmişler bu ilme, ama esasen e, oradaki ilk o kırılma aslında Yahuda'nın kahinlerle işbirliğiyle başlıyor. Belki de ben hatta şöyle bir şeyde düşünüyorum. Muhtemelen Hazreti Yusuf'un da bir şekilde ölümünde bu işbirliği bir payı olabilir diye düşünüyorum. Her halükarda orada işte Yahuda'yla anlaştıktan sonra ve onlar bu ilmi, bu büyü ilmini vesaire bunları kahinlerden öğreniyorlar ve bunları da zaten Tevrat'ı okuduğumuz zaman Tevrat'ta bile bunların izlerini görebiliyoruz. Yani Tevrat'ta bile bugün bakıyoruz ki orada bahsedilen birçok konunun aslında Allah kelamının olamayacağı şeylerdir. Mesela orada ne diyor? İşte falan yeri işgal edin, çocuklarını da öldürün, kadınlarını da öldürün. Yani Allah böyle bir şey emretmez. Yani gidin çocuklarını öldürün. Hiç kimseye acımayın. Hayvanlarına kadar, çiftlik hayvanlarına kadar, kadınlarına kadar hepsini öldürün, hepsini katledin. Veya işte bir bölümünde mesela şöyle der. Bütün der ki size ziyafet hazırlıyorum. Yani güya bunu Tanrı, Rab dedikleri Yahve onlara söylüyor ve siz doyuncaya kadar diyor kan içeceksiniz der. Yani bunların hiçbir mantıklı şey düşündüğümüz zaman bunların Allah'ın istekleri olamayacağını düşünüyoruz. Her halükarda oradan bir takım ilimler öğreniyorlar ve Hazreti Musa'nın doğumuyla beraber ve peygamberliğe seçilmesiyle beraber Mısır'dan çıkıyorlar. Mısır'dan çıkış bölümünde Tevrat'ın orada da yine o olayları anlatır. Ve Mısır'dan çıktıktan sonra nereye dönüyorlar? Kenan'a dönüyorlar. Yani bugünkü işte Filistin, İsrail o bölüm. Kenan'a döndükten sonra da orada yine bir 12 kabile beraber dönüyor. Yani 12 kardeşin her soy kendisi dönüyor beraber ve orada bir sistem, bir devlet kuruyorlar diyebilirim. Yani şöyle bir ya önce 2 tane devlet, pardon 12 devlet kuruluyor. 12 federatif devlet gibi düşünebiliriz belki bunu. 12 bölge kuruluyor. Her soy kendine göre. Ama hepsi aynı merkezi. Sanki böyle eyalet sistemi gibi. Daha sonralar bunlar birleşiyorlar ve tek bir bölge oluşturuyorlar. İsrail ve işte Yahuda krallığı. Bakın hep orada Yahuda soyundan gelen bir takım şey vardır, girişimler vardır. Ve tabii ki daha sonralar işte Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa'nın soyundan gelen işte bunlar peygamberliğe seçiliyorlar. Hazreti Davud'un işte Kudüs'ü, başkent
ilan ediyor o zamanlar. Fakat onlar oraya gittikleri zaman orada bir de başka kavimler de var. Yani Kenanlılar var. Kenanlıların kendi halkı vardır. Ki bugün işte mesela Fenikeliler var. Filistinliler dediğimiz. E, Yani o dönemden başlıyor bütün o kargaşa. Fakat kendi içlerinden de yani bu 12 kardeşi kendi içinde de bir anlaşmazlıkları vardır. Ve bölüştüremiyorlar o bölgeyi kendi aralarında. Neyse sonralar bir işte birleşiyorlar vesaire ama her halükarda yine de o anlaşmazlıklar devam ediyor. Yani günümüze kadar da bu geliyor. Hazreti Davud'un işte orada bir girişimi oluyor. Orada Süleyman Tapınağı'nı inşa etmek istiyor. Neden? Çünkü işte Yahudi dediğimiz zaman Museviler hep aklımıza gelir ama aslında şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bugün biz karşımıza mesela iki tane o topluluğa baktığımız zaman iki çeşit bir şey görüyoruz. Museviler, gerçek Museviler yani gerçek o Hazreti Musa'nın izinden gidenler, o dine inananlar. Bir de bir tarafta da işte Yahudi dediğimiz Yahuda'nın soyundan gelenler. Bakın burada hep karıştırılır. Yani bana göre Yahudilik bir inançtan ziyade evet Museviliğe şey yapılmış bir isimdir. Ama yani bağdaştırılmış hep birbiriyle Yahudilikle Musevilik ama aslında orada bir fark var bence. Yani Yahudi dediğimiz zaman bu daha çok Yahuda'nın soyundan gelenler yani Yahuda'nın izinden gidenler ama Musevilik Hazreti Musa'nın dinine mensup olanlardır. Yani bunu iyi ayırt etmemiz lazım. Çünkü bugün o çatışmaların çoğunun aslında sebebi bu Yahuda'nın oradaki o kendi hükümdarlığını kurma isteğinden kaynaklanıyor. Yani gerçek o Musevilerin o tür şeylerle pek yani onaylamıyorlar zaten. Şimdi orada ne oluyor? E, Hazreti Süleyman Tapınağı'nı Hazreti Davud inşa etmek istiyor. Fakat Tanrı Yahve buna izin vermiyor. Diyor ki sen inşa etme. Yerini belirliyorlar. Tapınak Dağı dedikleri Moria Dağı. Yerini belirliyorlar. Fakat inşa edilmiyor Hazreti Davud döneminde ve Hazreti Davud bütün o kaynakları hazırlıyor. Konumunu da belirliyor ve oğlu Hazreti Süleyman'a bunu devrediyor. Ve diyor ki işte sen yaparsın. Ki zaten Hazreti Süleyman daha sonra ne yapıyor? Orada o Süleyman Tapınağı dediğimiz ki hani şöyle de bir şey vardır. Beni İsrail arasında Süleyman Tapınağı denmez oraya. Oraya daha çok Night Templar yani Süleyman Tapınağı değil de daha çok oraya kutsal ev diyorlar. Yani Beyt Hamikdaş. Evet. Beyt Hamikdaş diyorlar. Yani kutsal ev. Süleyman Tapınağı'ndan ziyade bu isimle daha çok anılıyor ve bu isimle biliniyor. Ve Moria Dağı'nda yani Tapınak Dağı'nda bu inşa ediliyor. Fakat Hazreti Süleyman bunu inşa ederken biliyorsunuz ki şeylerden de bahsedilir. Yani oranın inşasında Hiramus Dağı'nın dışında işte Sur kralı Hiramus'ta dedikler o kişi mimarisini işte inşaatını üstleniyor ve yardımcı oluyor. Onun dışında bir de orada çok ilginç bir şey. İşte 72 şeytan dedikleri cinleri de kendi emrine alıyor. Yani orada o cinleri de e, o inşaat işleminde kullanıyor ve zaten bakın bugün işte o masonik o bütün o ideolojilerin kaynağı da yine bakın oradan gelir. Yani Hiramus'ta o 72 şeytan neden hani bakın Freemasonlar yani özgür inşaatçılar, özgür işçiler. Çünkü o şeytanları, o cinler kendi emrine aldığı için Hazreti Süleyman oradan bir şeyleri vardır, yaraları vardır. Yani nasıl olur da bu 72 işte şeytanlar, zincirler veya işte cinler kendi emrinin altına alır. Ki dikkat ederseniz mesela mason şeylerine bakarsanız kıyafetlerine yine bakın işte o şeye geri dönüyor. Kahinlerin Rab dedikleri onlar. Çünkü bana göre o
bizim bildiğimiz yani o Allah'la onların o kahinlerin bakın Amon'a tapanlar, o büyücüler onlarınki aynı değildir sonuçta. Kıyafetlerine bakıyorsunuz. Masonlarla işte onların kullandığı o kıyafetler çok birbirine benzer. Yani oradan bir devam eden bir şey vardır. İntikam şeyi de vardır. İdeolojisi de vardır. Ve Tevrat'ta bahsi geçen işte ben buradan buraya kadar size verdim. Yine o da bakın baktığımız zaman orada aslında farklı bir varlığın bu emirler verdiğini görüyorsunuz. Yani orada Allah'ın hani bizim bildiğimiz Allah değil, bir farklı bir Yahve dedikleri, belki Yahve'nin adını mı kullanıyorlar ama orada çok belirgin bir şekilde farklı bir varlık sanki onlara bunları istiyor. Yani buradan buraya kadar alın, onu yapın, bunu yapın. Bir Hazreti Musa'nın etkisi vardır. Bir de Hazreti Musa hep şey yapmıştır. Yani bu şeyi düzeltmeye çalışmış. Oradaki o yanlışları, o etki altında kalmaları hep düzeltmeye çalışmış. Mesela bir bakıyorsunuz ki Hazreti Musa ne yapıyor? İşte Mısır'dan çıktıktan sonra e, şey yapmak için Tanrı'dan işte emirler alabilmek için 40 gün üzlete çekiliyor. Fakat döndüğüne bir bakıyor ki işte orada Beni İsrail ne yapmış? Bir buzağı yapmışlar altından ve ona tapıyorlar. O buzağa mesela baktığınız zaman o bir sembolik olarak e, yani o Baphomet dediğimiz veya işte bu Baal dediğimiz tamamen o varlığı sanki sembolize ediyor. Yani Samiri'nin o şeyiyle müdahalesiyle ve empozesiyle bir buzağı yapıp ve ona tapmaları burada şeyi gösteriyor. Yani Hazreti Musa'nın düzeltmek istediği e, yani Allah'a yönlendirme istediği isteği karşısında bir de bir negatif bir şeyin bir başka bir varlığın belki bu şeytan diyebiliriz belki başka bir şey diyebiliriz bilmiyorum. Adı her neyse onun da etkisi var. Yani orada o topluluğa bir şekilde ele geçirme girişimi de vardır bu varlığın. Ki Yani dominant bir söylem var. Yani bunun bir tanrı olması pek mümkün gözükmeyen bir söylem var Tevrat'ın içinde. evet. Evet yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi oradaki o çok çelişkiler vardır yani bir baktığınız zaman o çelişkileri zaten buluyorsunuz ve oradaki o varlığın aslında Tanrı olamayacağını sadece o kahinler vasıtasıyla insanları ele geçirmeye çalışan, manipüle etmeye çalışan başka bir varlık olarak karşınıza çıkıyor ki Evet. zaten şeyde Mısır'da Amun'a tapıyorlardı. Yani kahinler neye tapıyordu? Allah'a tapmıyorlardı ki. Orada farklı bir varlığa tapıyorlardı ki o da muhtemelen şeytani bir varlıktır. Yani e, cinlerdir. Yani bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Seba suresinde der ki Allah orada ne soruyor? Diyor ki oradaki o ölmüş insanları işaret ederek meleklere şunu soruyor. Diyor ki meleklere bu topluluk diyor bana tapmıyorlardı. Allah soruyor oradaki meleklere. Size mi tapıyorlardı diyor. Yani o ölmüş insanlar, günahkar insanlar diyor bana tapmıyorlardı. Size mi tapıyorlardı? Orada melekler de şunu cevap veriyor. Diyorlar ki haşa sen bundan münezzehsin. Biz sana tapıyoruz. Onlar diyor cinlere tapıyorlardı. Hmm. Onlar cinlere tapıyorlardı diyor. Yani orada zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunu söylüyor. Diyor ki evet o işte bu büyücüler, kahinler başka bir varlığa tapıyorlardı. Yani Allah'a tapmıyorlardı ve oradan gelen maalesef o büyü ilmi, işte Kabala dedikleri bunlar maalesef o toplulukta bir şekilde yanlış inanışlara, yanlış e, düşüncelere sebep olmuş ve bu da bugüne kadar devam etmiş. O üstünlük taslamalar, nedir işte onlar yarı hayvandır vesaire demeler hep bundan Evet. kaynaklanıyor. Yani Evet, bunu Tevrat'ı atıf göstererek şimdiki işte bu İsrail'in başındaki insan olan işte kişi zat hep Tevrat'ı bu şekliyle atfederek yani bu bizim aslında kendilerince helaliye bunları yapmamız gerekiyor. Bak kutsal kitabımızda bunlar yazıyor diyerek bu kötülükleri yapıyor. evet. Bununla kendini aslında doğruladığını zannediyor. Tevrat'a atıf yaparak. Çünkü onun ben hep de şunu söylerim. Yani
İnsanın inancı ne olursa olsun bakın. Evet biz Müslümanız. Çok şükür İslamiyet'e inanıyoruz ama şöyle bir şey vardır. Ben Müslümanım, ben Tevrat okumayayım veya İncil okumayayım demiyorum. Oturuyorum, okuyorum, Evet. inceliyorum, araştırıyorum. Şimdi hangi inanca mensup olursanız olun, kutsal kitapları çok iyi araştırmak gerekiyor. Yani orada ne anlatıyor? Çünkü bakın mesela Tevrat'tan gerçekten İncil, 4 tane İncil var yani bizim bildiğimiz. Her birinin de farklı içerikleri var. Evet. Ve Tevrat'a bakıyorsunuz Hazreti Musa vefat ettikten sonra da devam etmiş yazılmaya devam etmiş. Demek ki orada bir şey vardır yani farklı eklemeler olmuş. Orijinal haliyle kalmamış ki zaten işte o ahit sandığı neydi? O ahit sandığı Mısır'dan çıkarıyorlar. Yoksa Mısır'da mı kalıyor? Yoksa çıkarıp da kendileriyle beraber götürüyorlar da. Ama işte orada şey anlatıyor mesela Hazreti Musa inzivaya çekilip 40 gün Allah'tan işte emirleri aldıktan sonra geliyor ve ne yapıyor? Ahit sandığını yaptırıyor tekrar ve o sözleşmeleri sözleşme demek. Sözleşmeleri, o 10 emri içeren sözleşmeleri onun içine koyuyor. Yani ahit sandığının içine koyuyor korumak için. Yani ve buradan da şunu anlıyoruz. Yani e, orijinal Tevrat aslında bugün ortada yok. Hı Orijinal hı. Tevrat. Ve zaten onlar bozulduğu için Kur'an-ı Kerim geliyor. Diyor ki ben zaten Kur'an-ı Kerim'de derler işte o geçmiş o bozulan ben daha önce de indirdim fakat onlar bozulduğu için de e, e, tekrar şeyini indiriyorum yani bozulmamış halini indiriyorum. Zaten bu yüzden bakın evet benzerlikler olur. Mesela Kur'an-ı Kerim ile Tevrat arasında bazı yerlerde benzerlikler olur. Ama bir bakıyorsunuz ama Kur'an-ı Kerim'de daha o mantık açısından daha oturaklı bilgiler vardır. Ama Tevrat'a bakıyorsunuz yok maalesef öyle değil. Yani Tevrat'ta işte Yeşaya bölümünden hani örnek veriyordu ya işte oraya bir bakın özellikle bakın bir de Hezekiel bölümüne bakın korkunç şeyler. Hikayeler bakın bazı yerler anlatıyor ya işte şöyle bakın şöyle bakacaksınız Tevrat'a. Şimdi orada okuduğunuz zaman evet bazı yerlerinde fark ediliyorsunuz bu Allah kelamıdır. Ama bazı yerlerinde gerçekten o anlatımlar şunu gösteriyor. Onu insanlar bazı şeyler anlatmak için yani oradaki olayları anlatmak için de yazmışlar, ona eklenmişler. Yani öyle bir durum da Hı var. hı. Kahinlerin de işte kahinler de aldıkları o bilgiler, o büyücüler onu da yine oraya eklenmişler. Hazreti Musa'nın adına yani e, sonuç itibariyle onu okurken şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bu sonuçta bir eski dönemlerden gelen bir metindir. Böyle düşünmemiz lazım ve bize çok fazla ipucu veriyor evet. İpucu veriyor. Yani şöyle mesela oradaki o Mısır'dan çıktıktan sonraki gerçekleşen o savaşlar, Güç mesela ahit savaşları sandığı olmuş kavimler arasında. hep oradan çıktıktan sonra hep bir yerlere gidip oraları hep işgal edeyle bakın hep devam etmişler Evet. o şeye kadar. E, ve o Kenan'a yerleştikten sonraki o yani Süleyman Tapınağı'nın inşasına dair vesaire birçok bilgi aslında barındırıyor. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hepsi Hazreti Musa'nın aktardığı bilgiler değil. Onu demeye çalışıyorum. Yani orada Allah kelamı var çok bazı yerlerde ama hepsi değil. Orada o olayları anlatabilmek için de yazılmış eski metin diyebiliriz buna. Tabletler gibi, Sümer tabletleri gibi veya işte birçok tablet gibi. Orijinal değil çünkü. Yani Orijinal değil. gücü elinde bulunduran o dönemi üzerinde değişiklik yaptı mı diyebiliriz buna. Tabii tabii. Yani dediğim gibi işte o kahinler bu emir şeyleri aldıkları zaman bilgileri onlar da eklenmiş veya işte olaylar da yazılmış oraya. Ve Hazreti Musa öldükten sonra da işte yazılmış yine vefat ettikten sonra da yine yazılmaya devam Hı etmiş. hı. Ki mesela bugün bizim anlattığımız birçok şey de zaten Tevrat'tan aldığımız o hikayelerden gelen kaynaklar veya Kur'an-ı Kerim'den de anlatılanlar işte ikisi birbirini Kur'an-ı Kerim'de olup da Tevrat'ta olmayan birçok kısım vardır. Veya işte mesela
Kur'an-ı Kerim'de anlatır. Hazreti Süleyman'ın olayını anlatır. Yine Hazreti Süleyman'ın işte Tevrat'ta da anlatır. Yani o benzer şeyler vardır, bölümler vardır. Benzer hikayeler olduğu zaman evet biz orada mesela onaylıyoruz. Diyoruz ki teyit edebiliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ama olmadığı zaman teyit edemiyorsunuz. O bahsettiğim mesela o Hezdekil bölümünde ne diyor? İşte kan içeceksiniz diyor. Mesela bu kan içme olayı İslamiyet'te nedir? Kan haramdır. Yani der ki yani dokunsa bile yani diyelim abdest aldınız, kan dokundu bir yerinize, abdestinizi bozar kan. O mesela orada diyor ki kan içeceksiniz mesela diyor. Emrediyor kan için diyor. Halbuki bunu mantıklı düşünen herkes şunu anlar der ki demek ki bunu isteyen birisi bu zaten Allah olamaz. Başka bir şeydir. Evet. Her halükarda işte oradan Mısır'dan çıktıktan sonra Kenan'a yerleşiyorlar. Orada o bölgeyi alıyorlar. Hazreti Davut Kudüs'ü başkent ilan ediyor. Daha sonra Peygamber Süleyman Tapınağı'nı inşa ediyor. Bir müddet sonra Süleyman Tapınağı milattan önce Mısır'dan çıkıştan 400 sene sonra Süleyman Tapınağı inşa ediliyor. Milattan önce 964'te yapımına başlanıyor ve milattan önce 957'de bitiyor. Daha sonralar Pagan kralı yani Babil kralı Pagan dinine mensup olan, paganist olan İkinci Nebukadnezar Babil İmparatorluğundan o dönemler Babil çünkü büyük bir bölgeyi kapsıyordu. Ne yapıyor? İşte gidiyor ve o Kenan bölgesini yani Beni İsrail'in kurmuş olduğu o bölgeyi alıyor, fethediyor, işgal ediyor. Milattan önce 586'da yani tapınak inşa edildikten birkaç yüz sene sonra orayı işgal ediyor ve yağmalıyorlar orayı bakın. Süleyman Tapınağı'nı yağmalıyorlar. Yani orada ne var ne yok hepsini yağmalıyorlar. Ahit sandığı da dahil. Çünkü ahit sandığı Süleyman Tapınağı'nda saklanıyordu. Ahit sandığı Süleyman Tapınağı'nın bir odasında saklanıyordu. Kutsallar kutsalı dedikleri, mukaddesler mukaddesatı dedikleri bir oda bile yapmışlardı. Özel olarak ayırmışlardı bu ahit sandığı için. Ve orada saklanıyordu ahit sandığı. Daha sonra işte ikinci Nebukadnezar oraya gittikten sonra yağmalıyor bölgeyi ve dolayısıyla ne var ne yok hepsini alıp Babil'e götürüyorlar. Yani bugünkü işte Babil neresi? İşte Türkiye'nin bir kısmı, Irak, Suriye, İran'ın bir kısmını kapsıyor. Hatta yukarılara doğru biraz gidebilir. Yani bugünkü işte o Ermenistan, belki o taraflarda biraz alabilir içine. Büyük bir bölge. Bu yayın sonunda bu arada hocam benim de bu ahit sandığı ile ilgili bazı sorularım olacak. Hani dostların da merak ettiği, ayrıca benim de merak ettiğim bazı sorularım olacak. Sizin neler düşündüğünüzü de merak ediyorum açıkçası o konu hakkında. Tamam. Söyleyebildiğim kadarıyla söyleyeyim. Sonuç itibariyle alıyor. Belki muhtemelen orada her şeyi almışsa Süleyman Tapınağı'ndaki o ahit sandığını da almıştır. Yani ahit sandığının sıradan bir sandık değildi zaten. Ahit sandığı. Hani herkes şöyle düşünür işte ahşaptan yapılmış, belli ölçüler olan, üzerinde 2 tane melek figürü olan bir sandık gibi hani öyle anlatılır Tevrat'ta ama İki aslında tarafından omuz verilip taşınabilen tarzda. Hep böyle isimlendirilir. evet. Ama aslında farklı bir şey de anlatır Tevrat'ta. Ahit sandığıyla alakalı. Çok enteresan bir şey anlatılır. Ee, Bir şeyden bahseder. Bu Beni İsrail hani şeyden çıkmışlar, Mısır'dan çıkmışlar, işgal gidiyorlar ya. Orada bir bölgeye geliyorlar. Oraya Anaklar bölgesi diyor. Anunnaki. Ve bir müfettiş gönderiyor. Bu da yine Tevrat'ta yazıyor bunu. Müfettiş gönderiyorlar. Müfettişe diyorlar ki git bakalım şehir nasıl? İşte bir hani yap, ön bilgi topla gel. Hani nasıl neye sahipler, nasıl bir ellerinde ne silahlar var. Müfettiş gidiyor ve bilgiler getiriyor. Diyor ki işte onlar çok uzun boylular. Hani Annakiler de öyle ya. Uzun boylular, heybetliler.
Biz onlarla savaşamayız. Hepimizi öldürürler. Tabii orada o e, kızıyorlar buna. Hani sen insanları demoralize ediyorsun diye. Her halükarda orada şöyle bir şey düşünüyorlar. Çünkü o Anaklar bölgesi dedikleri o şehrin etrafı büyük, uzun surlarla, duvarlarla kaplıdır. Yani şehrin etrafı uzun duvarlar ve surlarla kapatmışlar, inşa etmişler ve dışarıyla bağlantısını kesmişler. Yani çünkü eskiden çok savaşlar olurdu ve hep bu şekilde kendilerini korumaya çalışırlardı. Şöyle bir şey düşünüyorlar bakın. Orada mesela ahit sandığı ile alakalı çok önemli bir ipucu bu. Diyor ki o zaman diyor ahit sandığının hani görevlileri vardı ya özel giysiler giyiyorlardı bunlar. Hı O hı. sandığını taşıyabilmek için. Demek ki özel giysilerden neydi? Bugün işte hani radyoaktif bir yere gireceğiniz zaman ne yapardınız? Özel giysi giyersiniz etkilenmemek Evet. için. O radyodan. İşte onlar da özel giysilerle başlıyor. Diyorlar ki işte bunu alacaksınız ve şehrin etrafında 7 tur atacaksınız der. 7 kere döneceksiniz. Ve siz dönerken de diyor borazanlar çalacak. Neden Bakın acaba? ses Borazan. sesle ahit sandığı aslında belki bir silah haline dönüşüyor orada. Her halde ben mesela şunu düşünüyorum. Demek ki orada bir silah işlevi de var bunun. Bu yüzden zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemlerde sonraki birkaç senede de hep bu Tuğla Cemiyeti'ne ait o Adolf Tuğla Cemiyeti hep bu tapınakçılar işte kutsal mızraktır, ahit sandığıdır hep bunları aramışlar. Tabii. Yani silah olduğunu biliyorlardı çünkü. Buraya da işte Anadolu'yu da karış karış gezmişler, Her aramışlar. yeri bak halen bile inanın her yeri didik didik bakıyorlar ama artık şöyle bir şey vardır. Uydularla artık her Hı yere hı. bakıyorlar. Yani uydularla bakıyorlar nerede ne var ama tabii ki bunları gizli tutuyorlar. Ve artık şey yapmıyorlar. Yani belki birçok yere bakmışlardır. Belki bulamamışlar, belki bulmuşlar farklı bir yere götürülmüş. Ama her halükarda orada şey oluyor. Yani o ahit sandığı bir silah olarak kullanılıyor. Borazanlar çalıyor. Borazanlar ses frekansı yükseltiyor demek ki o ahit sandığı ve ne yapıyor? Surlar yani o kocaman büyük duvarlar yıkılıyor ses frekansı. Burada şunu anlıyor. Titreşim var. Titreşim tabii o yani vibrasyon yapıyor, titreşim yapıyor ses frekansıyla ve yıkıyorlar. Düşünün yani ses frekansıyla birçok bir şey yapılabilir. Sesi bir silah olarak kullanabilirsiniz. Her halükarda orada ve o şekilde giriyorlar ve o şehri işgal ediyorlar. E, Yani ahit sandığı sıradan işte ahşaptan yapılmış, içerisinde sadece onun emiri olan bir şey değil. Korunaklı bir şey. Evet şifrelidir muhtemelen. Ben teknolojik bir kutu olarak düşünüyorum onu. Bir sandık olarak düşünüyorum. İçerisinde sadece hani bizim sandığımızın işte o kutsal bilmem kandır bilmem sadece Tevrat'ın orijinal Tevrat vesaire bunlar değil. Birçok şey vardır onun içerisinde. Onu bulduğunuz zaman belki birçok şeyi de çözmüş olursunuz yani geçmişe dair. Nerededir? Mesela onun hakkında pek bir kesin bilgi yok. Çünkü dediğim gibi işte o Süleyman Tapınağı'nı Nebukadnezar geliyor, yağmalıyor. Belki Babil'e mi götürdü yoksa orada yağmalamadan önce saklandı mı? İşte orası muamma bilinmiyor. Ee, Daha sonralar işte bu Nebukadnezar Yahudileri Babil'e sürgün ediyor. Orada köle olarak. Babil'e sürgün ediyorlar. Babil'de birkaç yüz sene geçiyor Babil'de. Ve daha sonra tabii şey oluyor bu İran kralı Büyük Kiros diyorlar ona. Çünkü zaten Yahudilerin işte o Farslar dediğimiz o İranlılarla çok oradaki o bir bağları vardır. Yani bir minnet duyguları da vardır orada aslında. Ee, Büyük Kiros ne yapıyor? Babil'e işgal ediyor ve Yahudileri oradan bırakıyor. Hatta bir yerde de yanlış hatırlamıyorsam Kiros bunu yani bir şey olarak hani bunu yapması bir görev olarak görüyor kendisine. Yani orada Yahudileri bırakıp da azat edip deyim yerindeyse gidin
İşte tekrar Kenan bölgesine gidin, tekrar işte krallığınızı inşa edin diyor ve hatta yardım ediyor. Yine Süleyman Tapınağı'nı tekrar inşa ettiriyor aynı bölgede. Daha sonralar tabii bu Süleyman Tapınağı tekrar yani yerinde kalmıyor. Daha sonralar Romalılarla bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorlar. Romalılar Süleyman Tapınağı'nı şey yapıyorlar, yıkıyorlar. Hatta milattan sonra 66'da Romalılar milattan önce 515'te tekrar dönüyorlar ya inşa ediyorlar. Milattan sonra da 66'da Romalılarla bir takım anlaşmazlıklar yaşıyorlar ve milattan sonra 66'da tekrar yıkımı başlıyor. Yıkıyorlar Süleyman Tapınağı'nı ve milattan sonra 70'te tamamen yıkılmış oluyor. Milattan sonra 135 arasında tamamen yıkılmış oluyor artık Süleyman Tapınağı ve sadece şey kalıyor orada. Ağlama duvar dediğimiz bugün o ağlama duvar dediğimiz o bölge kalıyor sadece. Onu da bir dönem orada işte Roma kralı Herod bir şey yapıyordu. Onarma, tadilat yapıyorlar. O dönem o eklediği için o ağlama duvarını artık kaldırmıyorlar, yıkmıyorlar. Sadece o kalıyor Süleyman Tapınağı'na. Ki de ondan sonra zaten ne yapıyorlar? İşte sinagoglar inşa edilmeye başlıyor tapınaklar olarak. Yani Hazreti Süleyman Tapınağı yıkıldıktan sonra küçük küçük sinagoglar inşa etmeye başlıyorlar ve orada dini ibadetlerini, dini ayinlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ama tabii dediğim gibi yani Musevi halkıyla ben Yahudi yani Siyonistler hiçbir zaman aynı kefeye koymuyorum. Yani ikisinin tamamen hani şey vardır yani Musevilerde bir bizim gibi bir şey vardır yani bir yani bir vicdan bir şey vardır ama Siyonist şey kafada o yoktur yani o işte acıma duygusu onlar yoktur. Yani görüyorsunuz çoluğu çocuğu nasıl katlediyorlar. Hiç acıma yok. Çünkü insan yani bizleri çünkü şey görmüyorlar onlar. Yani kendileri de zaten söyledi. Ne dedi? Yarı hayvan dedi. Şöyle, Yani şöyle genelleyelim isterseniz Hazar Hocam. Onların da bağnazı inanılmaz bağnaz diyelim yani. tabii Uçları tabii yani dinde inanılmaz uç diyelim yani. Çok uç. Yani uçmuş kadar uçlar yani. İnsan diye bir şey tanımıyorlar. radikal hani diyoruz ya radikal Radikalleri. vardır Aynen yani öyle. bizim de dinimizi nasıl Evet. yozlaştırmışlar. Hani bir de o çok aşırıcılığa kaçanlar vardı Hı işte hı, hı ve hı. artık iş iyice çığırından çıkar. Yani o insani o faktörler vardır, ahlaki faktörler Hı vardır. hı. Bütün dinlerin Bütün belirlediği. dinlerim. Evet. Der ki işte yani iyilik yap. Ne yapar? Dinler ne için vardır? İnsanlara doğru yolu göstermek için. İyilik Evet. için vardır. Yani Kesinlikle. kötülük için yok ki. Dolayısıyla da biz hani nasıl ki İslamiyet'te de yine bozmuşlar bir takım o hiç olmayan şeyler insanlara varmış gibi gösteriyorlar. Aynı şey orada da olmuş işte. Bütün dinlerde olduğu gibi. Ama onlarda hani çok belirgin. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok belirgin bir Normalde şekilde yol yani göstericidir. Dinlerin diyor. amacı Yani yol bunu göstermektir. evet yani şöyle hani mesela Afganistan'da nasıl ki hani işte diyelim o çok radikal, çok aşırı artık tamamen çizgiden çıkmış. Yani o artık İslamiyet hiçbir şeyi kuramıyoruz nasıl ki. Orada da öyledir. Ama bunu iyi ayırt etmek lazım. İşte Evet. e, mesela bugün diyebilir miyiz ki mesela o DAEŞ bizden diyebilir miyiz? Biz bile diyemiyoruz. Yani Asla. diyemiyoruz. Asla. Bizden değil. Biz onaylamıyoruz. Asla. İslamiyet demiyor. Onu yapın demiyor ki. Yani bunlar sonradan bütün dinleri bozabilmek için nasıl ki işte o antik dönemlerde de yine mesela bu Türk topluluğuna baktığımız zaman bizlerin o antik Türk işte onların da inandığı bir tek tanrılı din var. Şamanizm işte Kam dedikleri Kam'ın dini şey olarak görevlisi olarak görüyorlardı. Bak o da zaten tek tanrılı dini şey yapıyordu insanlara öğretiyordu. Ama sonradan onu ne yaptılar? Sonradan onu da değiştirdiler bütün her şeyi paganizme çevirdiler. Paganizmle şey yaptılar, onu da bozdular. Halbuki ikisi birbiriyle çok farklı mesela. Ve bakıyorsunuz işte o eski Türk, onların inandığı o din, o öğreti tamamen tek tanrılı. Yani Allah'a inanan, tamamen Evet. işte doğaya sahip çıkan, iyiliğe odaklı. Ama oradaki bütün o şifa prensiplerini, bütün o sembollerini almışlar, ne yapmışlar? İşte bir kısmını
Kabala, bir kısmını işte paganizm. Ya karman çorman bir şey ortaya koymuşlar. Ve insanlar bunu birbirinden hani araştırmazsanız, çok derinlere inmezseniz bunları ayırt edemiyorsunuz maalesef. Ve bu bugün işte karşımıza nasıl çıkıyor? Diyoruz ki, bakın diyoruz mesela e, örnek vereyim, bir sembol görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu şeytani bir semboldür diyorsunuz. Sonra bir araştırıyorsunuz ki bu aslında, bir bakıyorsunuz ki Türklerde şifa sembolü olarak kullanılıyormuş. Ama sonra bunu Zaman getirmiş, içerisinde. o kadar orasıyla burasıyla oynamışlar, açısını değiştirmişler, ters çevirmişler, bir şeyler yapmışlar ki bu tamamen artık o amacından sapmış zamanla şey olmuştur. Yani zamanla tamamen değişti. Yani ters, olduğundan ters yöne kaymış. Amacından tamamen sapmış. Ve bunu birçok şeye yapmışlar. Dinlere yapmışlar, öğretilere yapmışlar. Bakın bugün biz, hani biz bir şey söylüyorsunuz, iki cümlelik bir şey söylüyorsunuz, değil mi? İyi bir şey söylüyorsunuz ama onu alıyorlar. O kadar içini boşaltıyorlar. O kadar onu negatifize ediyorlar. Artık siz söylediğinizde pişman oluyorsunuz. Keşke diyorsunuz ki, keşke bu bilgiyi vermeseydim diyorsunuz. Evet. Mesela hocam şeyden bir örnek verelim isterseniz. Süleyman Mührü'nü mesela ben takı seçen arkadaşlarımdan biliyorum. Bir kısmı nasıl anlaşılır acaba işte diye korkarak Evet, kolyesini bile almıyor. evet. Halbuki Süleyman Mührü'nün pozitif tarafları var yani. Mesela bir örneklendirirsek. Ya ben mesela şunu söyleyeyim, işte pentagram, değil mi? Hı Pentagram hı. hep ile ilişkilendirilir. Mesela ama ben mesela şunu düşünüyorum. Acaba esas Süleyman'ın mührü o olabilir mi? Çünkü pentagram ne yapıyor? Hı hı. Pentagramın içinde Baphomet hapsolmuş. Evet. Yani Baphomet'i o temsil ediyor ki Baphomet hapsolmuş onun içinde. Yani onun acaba geometrik özelliği, bilemiyoruz. Bunu işte bunun üzerinde iyi bir araştırma yapmak lazım. Onun geometrik özelliği acaba orada negatif enerji hapsetme özelliğine mi sahip acaba? Ama tabii bakın, mesela bunu şeye baktığınız zaman satanistler bile ne yapar? İşte onu şeytanın sembolü Olarak deyip, kullanılabilir. Evet. e, yani bu çok uzun, binlerce yıllık bir süreç olduğu için bilgiler tamamen kendi çizgisinden, kendi o amacından artık caymış. Yani kendi anlamını taşımıyor hiçbiri. Tamamen farklı bir şeye sahip olmuşlar, anlama sahip olmuşlar ve insanlar da o şekilde zaten algılıyor. Yani bunu işte ben gideyim bir araştırayım neymiş, esas o derinine ineyim dediğiniz zaman gerçekten inanılmaz şok edici şeylerle karşılaşıyorsunuz ve farklı şeyler karşınıza çıkmaya başlıyor. E, Şimdi bu şeyi ben Süleyman Tapınağı'nın işte o şeyinde kalmıştık ya, Romalılar Evet. yıkıyor. Sonra tekrar inşa ediyorlar. Sonra işte Hazreti Ömer döneminde yine Kudüs fethediliyor ya. Yeni tekrar orada yıkılıyor ve üzerine bugün işte Mescid-i Aksa var. Üzerine cami. O yüzden bakın bu bölgenin üstüne bir Süleyman Tapınağı yapılmış, kilise yapılmış, bir de cami yapılmış. Yani her üç dinin de kutsal bildiği bir alan aynı bölgede, aynı noktada yapılmış. Ne kadar enteresan değil mi? Yani bu çok şeydir yani, bu belki hani bu manevi açısından o bölgenin yani öyle olması gerekirdi. Belki de hiç ellememek lazım. Yani bugün işte o yüzden benim bu hırs, bu ihtiras iyi değildir. Yani orada bir şeyler olmuşsa ve en son bir camiye dönüştürülmüşse onun altını oyup da bakayım Süleyman Tapınağı nerede dememek lazım. Belki Süleyman Tapınağı'nın orada olmaması gerekirdi. Bilemiyoruz çünkü bakın Hazreti Davud'a yaptırmamış. Demiş ki yapma orada. Hani Hazreti Davud'a bir tapınak yapılmasını istenmiş ama Hazreti Davud'a izin vermemiş yapmasına. Hani sonradan Hazreti Davud işte o Hazreti Süleyman'a yapmasını istenmiş. Belki olmaması gerekirdi, belki onu bilemeyiz, onu Allah bilir. Ama her halükarda sonuçta orada hep üç dininde ibadet mekanı orada yapılmış, kilise ve cami. Bu yüzden orada hep anlaşmazlık var. Yani Müslümanlar ve
Yahudiler, işte bir taraftan evangelistler. Orası aslında çok şey bir bölgedir. Yani orada bir şeyden ziyade nasıl söylesem, e, ister bakın Filistin ve İsrail ikisinin iki devletli bir şey olması lazım orada. İki yönetimli bir devlet olması lazım orada. Yani ikisinin de orada bir söz hakkına sahip olması gerekiyor bu savaşın bitmesi için. Çünkü farklı türlü olmayacak. Yani orada sürekli masum insanlar katledilecek, sürekli çocuklar birbirine. Yani düşünsenize orada bir şunu düşünüyor artık. Oradaki bütün insanları öldüreyim, yani ölsünler, bitsinler ki ben orayı işgal edebileyim. Yani bunu ben yani Karabağ'da biz bunu görmüştük biliyorsunuz. Ermenistan'la olan savaşında görmüştük. Karabağ'dan bütün o insanları, Türkleri şey yapmışlardı Ermeniler. Yani soykırımla orayı işgal etmişlerdi. Aynı şeyi yine işte orada olan masum çocuklara oluyor. Ben vallahi gerçekten hiç yetişkinler oradaki o hangi ideolojiye sahipler hiç gerçekten orasını çok da ilgilendirmiyor. Çok da düşünmek de istemiyorum. Olan oradaki çocuklara oluyor. Yani çocuklara en azından acımaları gerekiyor. Maalesef yok. Evet. Biliyoruz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Ne yazık ki. Yani benim bu konuda düşüncem şu. Yani siyaset inanılmaz kirli bir oyun. Çok. İnsanlar belki tarihten derslerini çıkarıyor ama siyasetçiler hiçbir zaman tarihten ders çıkarmıyorlar. Çünkü bu söylediğimiz soya ait insanlar Evet. daha yakın tarihte İkinci Dünya Savaşı'nda soykırıma uğramış bir ırk açıkçası. Yani halk olarak bunun dersini almış ama siyasileri hala gözlerine kan bürümüş durumda. Bu da çok acı tabii ki. Ahit sandığıyla da alakalı orası dediğim gibi çok fazla farklı işte hem Hristiyanların hem işte daha sonra Müslümanlar hem işte Babil dönemindeki o paganistlerin çok fazla hani e, şey olduğu hani yağmalandığı bir bölge olduğu için gerçekten şu an hani onlar da nerede olduğunu Hı bilmiyorum. hı. Bilselerdi emin olun o Süleyman Tapınağı'nı aramazlardı. E, Hala kazıyorlar değil mi hocam? Yani daha geçmişe, yakın geçmişe kadar kazdıklarını biliyorduk. Vazgeçmiş olabilirler Olabilir ama. çünkü tabii yani şimdi teknolojik cihazlar çok fazla gelişti Hı hı. ve artık bakabiliyorlar yani yerin altında neler var onu görebiliyorlar. Dolayısıyla da belki orada olmadığını görüp vazgeçmiş olabilirler. Başka yerdedir o. O yani o insanların ulaşamayacağı bir yerdedir muhtemelen. İnsanların çünkü insanlar onu ele geçirdikleri zaman dünyaya onu ele geçiren dünyaya hükmetmeye çalışacak her anlamda. O yüzden muhtemelen onu bulan da zaten buldum demez. Buldum derse bile farklı bir şey gösterir. Yani orijinalini O göstermez. zaman Bu şöyle bir giriş yapayım. Ulaşamayacakları bir yer dediniz. Ee, Yakın tarihte bizim Türkiye'de bir yer tekrar açıldı ve onun açılışında bir hologram yansıtıldı gökyüzüne. Ve bu hologram gösterisinin içerisinde ahit sandığı da vardı. Ve o ulaşamayacakları yer acaba Ayasofya'nın altı mıdır diye sorayım size hocam. yani her yerde olabilir bakın. Yani bu Ayasofya'nın altı zaten bambaşka bir dünya. Hani orada olsa bile dediğim gibi ona yaklaşmak, onun enerjisine maruz kalmadan ona bir şekilde dokunabilmek. Bence o şeydir ya çok yani bize ait olmayan bir teknoloji, insana ait olmayan bir teknolojiye sahip olduğu için onu iyi çözümlemek gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi yani bulunsa bile bakın orijinali insanlardan saklanması gerekiyor. Yani bu öyle bir niteliğe sahip. İnsanların ona erişmemesi lazım şu an, Hmm. şimdilik. Neden? Çünkü onun bulunduğu bölge bütün dünyanın sahip olmak istediği bir bölge olur. Evet bugün mesela bir bakıyorsunuz evet doğrudur Türkiye'nin hani coğrafi açısından baktığınız Evet. zaman bile çok fazla yani her anlamda evangelist bir taraftan işte Siyonist bir taraftan yani birçok ideolojinin sahip olmak istediği bir Tabii bölgedir. ki. Özellikle Gazi bölgesi.
tabii yani her tarafı, her noktası çok önemli Türkiye'nin. Ee, Bu yüzden bizim zaten çok güçlü olmamız lazım her anlamda. Teknoloji anlamında, ekonomi açısından. Yani her anlamda bizim çok 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 güçlü olmamız gerekiyor ki bizden çekinsinler. Yani bize sen bile diyemezsinler. Bunu hani belki şöyle bir şey vardır. Evet, gerçekten orada ait sandığı varsa da bulunduysa da ve onun üzerinden bir takım teknolojiler geliştirdiyse ne mutlu bize. Gerçekten Tabii. çok iyi olur. İnşallah. Ama dediğim gibi bulunmuşsa da bu gizli tutulması lazım. Çok fazla hedef haline geliriz. Ama işte onun hani şöyle de bir özelliği vardır ahiret sandığının. Manyetik bir enerjiye sahip olabilir yani. Hani dedim ya, özel giysilerle taşıyorlardı. Manyetik bir özelliğe sahipse zaten e, yani bugünün teknolojisiyle evet o giysileri zaten üretebilmemiz, sahip olmak zor bir şey değil. Belki şey yapmışlardır, çözmüşlerdir bulmuşsalar. Ama bence Peki bulmama ihtimali gösteride bunun kullanılması belli güçlere gözdağı olabilir mi? Hani bu gösteride bu ahit sandığı görselinin gökyüzünde kullanılması hani hiçbir şey sebepsiz değildir diyelim. yani şöyle dedim ya hani Türkiye gibi bir coğrafyayı yönetmek gerçekten kolay değil. Çok fazla hani bilgelik ister. E, Yani algı da yapmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani olmuşsa da çok çok iyi olur. Yani bulunmuşsa çok iyi bir şey bu. Ama bana göre o farklı bir yerdedir. Ama Hmm. bilinen bir yerdedir. Yani biliyorlar nerede olduğunu ama çıkarmak istemiyorlar belki. Mesela ben şahsen şunu düşünüyorum. Ben mesela e, Türkiye gibi bir ülkeyi yöneten konumda olsam ve Türkiye olmasın, başka bir ülke ve benim bunun yönettiğim bölgede çok öyle önemli bir şey varsa ve ben onu bulduysam bunu belli eder miyim? Açık Pek belli etmemeye açık çalışırsınız. etmem. Evet. Neden? Çünkü hedef haline gelirim. Evet. Direkt hedef olursunuz. Evet. Direkt. Yani şöyle, evet bugün mesela benim de tahmin ettiğim bazı bölgeler var ama ben bile söylemek istemiyorum. Hmm. Neden? Çünkü o bölge halkının hedef haline gelmesini istemem. Evet. Bir soru gelmiş hemen onu ileteyim. Arzu Hanım demiş ki zaman makinesi gibi bir şey olabilir mi acaba? Ait sandığı denilen şey. Bakın çok teknolojik bir aygıt olarak düşünürsek bunu, çok büyük teknolojiye sahip. Nasıl söylesem? Şimdi mesela diyelim ki biz bir şey yazıyoruz, değil mi? Bir tabletlerimiz var, teknolojik tabletlerimiz var. Şöyle düşünün. Bir çok ileri teknoloji, kuantum bilgisayar düşünün. Hı hı. Çok, yani bugün bizim kuantum bilgisayar kullanabiliyor muyuz şu an? Kullanamıyoruz. Bizde yok. Kullanan var mı? Onu üretenler kullanıyor. Ama onun kat be kat çok daha ileri bir kuantum bilgisayar düşünün. Kutu, kasa, değil mi? Düşünün. Onunla her şey yapılabilir. Peki onu kullanıcı da özel olması gerekmez mi bu durumda? Çözmeniz lazım nasıl çalıştığını. Ama işte böyle bir şey vardır. Hani sadece Hazreti Musa'nın, bakın bugün telefonlarımızda bile ne vardır? Parmak iziyle veya yüz tanımayla, değil mi? Hı Açılıyor. hı. Hı hı. Sadece Hazreti Musa'nın belki DNA'sına göredir, Hmm. parmağına göredir, yüz tanımıdır, belki aurasına tanımlıyor, enerjisini tanımlıyor. Yani kuantum bilgisayarsa zaten onu tanıyordur her şeyiyle, DNA'sıyla, yüzüyle, sesiyle, her şeyle. Belki sadece Hazreti Musa'ya şifrelenmişse onu sadece Hazreti Musa açabilir. Evet. Meryem Hanım da demiş ki ait sandığını sadece pir ve per dokunabilir. Rüyamda öyle denildi demiş. Çok fazla yani o konuda çok fazla şey hani şey yapabiliriz yani fikir söyleyebiliriz ama hangisi doğrudur bunu tam olarak kesin olarak ne zaman söyleyebiliriz? Evet, görürüz, deriz ki evet tamam bu budur o zaman, ama bana göre hani sadece Hazreti Musa'nın kullanabileceği veya orada belli mesela şey görevliler vardı, değil mi? Hı Sadece hı. onlar biliyordu. Yani o kişilere özel şifrelenmişse şu an onu sadece o kişiler yani hayatta olmaları gerekirdi ki kullanabilsinler. Bu
kuantum bir bilgisayarsa çok ileri teknoloji düşünün. Ee, belki de bu yüzden mesela şey yapmaya çalıştılar. Ee, o kişilerin belli kişileri arayıp da DNA'larını alıp klonlamaya çalıştılar. Bilemeyiz. Hı hı. Her şey mümkün bakın. Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki yani teknoloji çok fazla artık ilerlemeye başladı. Tıp artık çok fazla ilerlemeye başladı. Genetik mühendislik çok fazla ilerledi. Yani o kadar her şey ilerledi ki yani her şey elimizin altında. Yani birçok şey yapabiliriz. Evet tabii ki insan tanrı değil, insan yaratıcı değil, insan yoktan var edemez, insan vardan var eder. Ama her halükarda biz de Allah'ın bir e, nefesi olarak Allah'ın bazı özelliklerini bize verdi. İşte bazı o şeylerini bizde de taşıyoruz. Sonuçta biz onun tezahürlerinden biriyiz. Ama sonuç itibariyle biz o değiliz. Yaratıcı değiliz, Tanrı değiliz, haşa Allah değiliz. Ama yine de istediğimiz zaman bazı şeyleri diyelim mesela DNA'dan ne yapıyoruz? İşte bazı organlar artık laboratuvarlarda oluyor veya e, yavaş yavaş artık insan öyle bir konuma gelecek ki tamamen kendi gibi birini orada üretebilecek. Evet ruh sahibi olmayacak. Tamamen yapay zekayla ama biyolojik beden olacak. Ama ruhu olmayacak. Ruh sahibi olmayacak. Sadece bir yapay zekaya sahip bir biyolojik robot gibi olacak. Yani artık öyle bir devirdeyiz ki her şey mümkün bakın. Her şey mümkün. Bu yüzden zaten hani Deccal çağı dediğimiz bu çok fazla artık insanın kendini aşmış olması bu artık şeye gidiyor. Haddini aşmaya gidiyor. Doğru gidiyor artık. O yüzden zaten hep birçok evre bu şekilde gerçekleşir. Yani insanoğlu haddini aştığı zaman kendi kendini yok eder, imha eder. Kendi kendini yok etmese de bir şekilde orada artık bir müdahale gerçekleşir. Çünkü o şeyi aştıktan sonra, sınırı aştıktan sonra artık kendine de zarar vermeye başlar. Evrensel anlamda evrene de zarar vermeye başlar. Dolayısıyla bunun önüne geçilir bir şekilde. Peki ait sandığının birden fazla olduğu da söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi paralel evrenler varsa ahit sandığından da birçok sayıda vardır. Hatta Değil buna mi? artifakt diyorlar. Artifacts. Yani çokça dünyanın belli yerlerinde olduğu söyleniyor. Bir tane olması zaten mümkün değil. Ama şey olur hani bunun mesela şey gibi düşünün. Bir iş yerinin bilgisayarları gibi düşünün. Değil mi? Bir ana bilgisayar olur. Bir de ona bağlı başka bilgisayarlar olur. O şekilde belki yorumlayabiliriz. Birbirlerine bağlantılı ve ilintili olur diye Evet. düşünüyoruz. Gerçekten yani gizemli bir konu. Bu ait sandığı yani çok derin de bir konu aslında. Birçok bilgi var. E, Bir sürü görüş var bu konu hakkında. Bunun üzerine kitaplar yazmış insanlar var yani. Bayağı bir konu yani bu ait sandığı konusu aslında. Çok kapsamlı bir konu ve çok bilinmediği için de her Evet. tür teori üretebiliyor. Yani insanlar bilmediği şey hakkında çok fazla hikaye uydurur veya Kesin. birçok fikir ortaya atar. Ama sadece bir tane gerçek vardır. O gerçek hangisidir? Hiçbirimiz bunu bilemeyiz bakın. Bilemeyiz. Yani kimse kesinlikle bu böyledir diyemez. Değil Neden? Çünkü o şeyi görmek lazım. Ne olduğunu bilmek ve çözmek lazım ki kesin olarak evet bu böyledir diyebilelim. Ama bizim şu an yani evet geçmişe dair o bilgiler Tevrat'tan aldığımız, Kur'an-ı Kerim'den aldığımız bilgiler bunlar artık yani kesin olan, o net olan bilgiler vardır. Onlar evet tabii ki kesindir ama olmayan vardır. Onlar yorumlanır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de mesela alıyoruz ayetleri, bakıyoruz. Acaba ne demek istemiş o? Çünkü neden öyle oluyor biliyor musunuz? Yani bakın herkes kendi algı şeyine göre, düzeyine göre yorumlar her şeyi veya sahip olduğu bilgi birikimine göre. Bugün zaten dediğim gibi o kadar her şey ilerledi ki yorumların şeyi de niteliği de içeriği de artık değişmeye başladı. Yani artık teknolojik şeylerin çok fazla e, birçok imkan sunduğu için artık
her şeyi yorumlama biçimimiz de değişti. Mesela örnek vereyim. Hatta belki sizinle de konuşmuştuk bunu. Diyelim eski o masallarda ne diyorlardı? E, Hani Alaaddin'in lambası, Evet. değil mi? Orada ne yapıyordu? Alaaddin'in lambasına işte dokunuyordu, değil mi? Dokunuyordu ve oradan bir cin çıkıyordu, mavi cin. Diyordu ki söyle bana 3 tane dilek, yani iste benden. O da ne mesela, masallarda öyle geçer ya, işte 3 tane dilek ister. İşte bunu siz teknolojiyle tamamen bağlantılı olduğunu düşünebilirsiniz. Diyebilirsiniz, evet, orada lamba bir teknolojik aygıttır. Tablet gibi. Evet. Dokunuyorsunuz. Çünkü tabletler bakın değişecek, şekil değiştirecek. Şimdi bizim elimizdeki düz ya. Şimdi tablet mesela bu bardak tablet gibi olabilecek bir bardak. Tablet Tabii. olacak. Tablet yüzeyi tablet olacak. Veya Evet. işte bir küre olacak. Tablet, o da tablet. Evet. Zaten şey var, hani küre mesela, televizyonlar var. E, Şimdi o da Alaaddin'in lambası. O da bir tablet gibidir. Dokunma nedir? Zaten dokunmatik ekran. Değil mi? Dokunuyorsun. Oradan bir holografik bir varlık çıkıyor. Holografik. Onu da istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kendi şekliniz olabilir. Bir cin şeklinde olabilir. İstediğiniz yaratık gibi olabilir. Herhangi bir şey, bir şekilde onu getirebilirsiniz. İstediğiniz seçenekler orada olur. Mesela dersiniz ki bu ördek şeklinde girsin. Veya işte mavi cin olarak çıksın. Mavi neden var? Çünkü holografik olduğu için genelde mavi olarak belki görüntülenmiştir. Hani ortamdan ayırt edebilsin diye başka ışıklardan. İşte o da holografik şey çıkıyor, yapay zeka ve diyor ki işte ne yapabilirim? Veya bugün işte mesela e, komut veriyorsun işte orada. E, Mesela falan dosyayı okuyor. Bana makale yaz yapay zekaya diyorsunuz. Yazıyor. Yani veya işte ekrana fotoğrafınızı veriyorsunuz bazı uygulamalara. Sizin benzerinizi buluyor. Veya hangi ünlüye benziyorsunuz, yaşlılığınızı göstersin, bebekliğinizi göstersin. Yapay zeka bu. Her şeyi gösterir size. İlk zamanlarda ne Tabii. vardı? Ayna söyle bana. Evet. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Evet. Yani Biraz ona aynı, döndü. Evet. aynı şey. Aynı Biraz ona teknoloji. döndü. Ama bu gelişecek. Yani o zamanki kullanılan o masallarda geçen o teknoloji belki bugün işte 10 sene sonra olacak, 20 sene sonra olacak. Ahit sandığına o teknolojiye varmamız belki 100 sene sürecek kuantum açısından. Ama her halükarda yani birçok şey, anlatım eski zamanlardan günümüze kadar hep teknolojik şeylerdi. Teknolojiyle alakalı şeylerdir. Ama o zamanlar insanlar bilmediği için bunu, bakın şimdi mesela farklı varlıklar vardı ve insanlar e, onları ayırt edemedikleri için bu teknolojiye mesela sihir demişlerdi, büyü demişlerdi. Tabii onlar da var. İşte o sihir, büyü de işte frekanslarla yine alakalı bir takım bu yine. Şimdi Ama her gençlerin çokça takip ettiği bir şey var biliyorsunuz. Filmler, diziler var. Bu Marvel karakterleri var mesela. Şimdi onların bu karakterlerin işte dizilerinden bir tanesinde bir karakter eldivenin peşine düşüyor mesela. Üstünde yakut taşlar olan bir eldivenin peşine düşüyor. O taşların beş parmağın taşlarını birleştirdiğinde dünyanın hakimiyetini ele geçiriyor. Mesela bu da ona bir atıf gibi bir şey aslında. Hani bir Aiz sandığını da ele geçiren dünyayı ele geçiriyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor aslında. işte orada nereden kaynaklanıyor? Hani dedim ya, ana bilgisayar olarak düşünün. Şimdi dünyanın hani birkaç yerinde varsa şöyle bir teori üretelim. Dünyanın birkaç yerinde düşünün ki ahit sanlığından var. Hı hı. Şimdi ana bilgisayarı buldunuz. Esas orijinal e, sandığı buldunuz diyelim. Diğer bütün hepsini de çözdünüz nasıl çalıştığını. Hı hı. Dünyanın birçok noktasındaki diğer hepsini aktif edersiniz. Ve bu bir silah. Öyle değil Çoklu mi? silah oluyor bir de. Bir tane de silah olmuyor hocam. Yani çoklu bir silah elde etmiş oluyorsunuz. Teknolojik Bütün çoklu bir dünyayı silah. artık elinizde, avucunuzda tutarsınız. Evet, değişik bir bakış açısı oldu evet. Garip bir teori oldu. Bir Evet, garip garip değil. ama yani Ana çok da akımlarda olmaz diye bir değil yani. Çok da mantıklı. Çünkü birden fazla olduğu
tahmin edilirse, öyle de söylemler var çünkü, yani sadece sabit bir olmadığı da söyleniyor bu konuda. O zaman sizin doğrunuz, dediğiniz de doğru olabilir. Bu çok şeydir yani farklı nedenler olan. Yani biz kozmik anlamda daha varoluşun tamamen e, kısmen hani belki varsayımlarımız vardır, teorilerimiz var ama tam anlamıyla hani varoluşun kesinlikle kesin ve net işleyişini daha çok şey yapmış değiliz yani çok çözmüş değiliz ki sonuçta. Sadece hani bilimsel verilerimiz var mı? Mesela evrenin tamamen görünüşüyle alakalı. Evet vardır şekiller falan işte. Bunlar da hep ölçümlere göre yapılır ama hani uzaktan gidip de evrenin fotoğrafını çekmiş miyiz? Hayır. Yani net somut bir elimizde bir şey yok ki. Veri yok. Dolayısıyla da bizim uygarlığımız daha çok bebek uygarlığı. Biz daha çok yolumuz var. Daha çok şey öğreneceğiz. Daha çok tekamül edeceğiz. Daha çok gelişeceğiz. Ee, Nereye kadar gelişeceğiz? Teknolojiyi iyi yönde kullanmayı öğrenene kadar gelişeceğiz. Düşünün biz daha neredeyiz? Daha teknoloji yeni yeni keşfettik. Daha yeni daha yeni yapay zekalar devreye giriyor. İşte o yapay zekayı da nasıl iyi kullanacağımızı öğrenene kadar onu göreceğiz. Yani yapay zekanın bize vereceği zararları gördükten sonra onu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini bunu öğrenene kadar birçok şey daha yeni olduğumuz için devam edecek. Yani evet bu bizim uygarlığımız için yeni. Belki bizden öncekiler için yeni değildi. Ama her halükarda bizim bu evredeki 6. veya 7. evrede olabiliriz. Sonuçta bizim için yenidir ve bunları öğrenene kadar her aşamada biraz daha ilerleyene kadar bu öğrenmeleri devam edecek bu. Evet. Tarihi esas o çizgiye gelene kadar. Son bir sorum var hocam. Bu tek dünya düzenine yakın zamanda geçilecek gibi bir emareler var şu anda. Çok yoğun bir şekilde açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu tek dünya düzenine geçişi şu anki jenerasyon görecek mi? Yani bir 30 yıl içerisinde Yani bu şekilde devam ederse dikkat ederseniz çok fazla hızlandı hızlandı. süreç. Özellikle Evet. şeyden sonra pandemiden sonra çok fazla hızlandı. Pilot bölgeler vardır diye düşünüyorum dünya genelinde. Bazı pilot bölgeler vardır. Bunlar da deneniyor. Ama tabii bir şey de vardır. Yani insanların buna karşı bir bilinçlenme olduğu için Hı buna hı. karşı bazı o direnmeler de var sonuçta. Dolayısıyla da bunun ben biraz zorlanacaklarını düşünüyorum. Belki vazda Hı geçebilirler. Ama hı. bu şekilde devam ederse yani o pilot bölgelerde başarılı olabilirlerse o zaman bütün dünyada zaten bu yayılacak. Ama her halükarda ben şunu belirtmek istiyorum. Ee, Kötülük de iyiliğe hizmet eder bir şekilde. Hı. Yani negatif o projeler, negatif şeyler de hep iyiliğe hizmet ettiği için onlar hangi yoldan giderlerse gitsinler, hangi yolu izlerlerse izlesinler, sonuç itibariyle sonu bizim yani iyilik tarafının istediği şekilde sonuçlanır. Yani ne demek istediğimi bilmiyorum Hı anlatabildim hı mi? hı. Yani sonuç bizim lehimize olur. Yani iyiliğin lehine olur. Bu hep böyle olmuştur. Eğer olmazsa şayet, bakın olmazsa bunu biz çünkü başarmamız lazım. Yani insanoğlu, insanlar olarak bizler e, bu negatif girişimlere karşı başarılı adımlar atamazsak e, önceki evrelerde olduğu gibi ben bunu hep de söylüyorum. Önceki evrelerde olduğu gibi tekrar bir format gelir, resetlenir. Dünya kendini resetler. Yani Hı çünkü hı. Allah dünyayı böyle yaratmış. Yani Allah dünyayı bir kodlamış. Demiş ki senin kodun budur, yazılımın budur. Senin doğan böyle olur. Sende hayat oluşması gerekiyor. Ee, Dünyada bunu algılar. Dünyanın da bir ruhu var. Der ki tamam ben bu şekilde yaratıldım ve bana karşı benim üzerimdeki hayatı sonlandırırlarsa veya benim hayatım bakın dünya da canlı yaşamak ister benim hayatım tehlikeye girerse ben
üzerindeki her şeyi yok etme yetkisine sahibim der. Ve bunu yaptığı zaman da hiç kimseye acımaz, ayırt etmez yani. Çünkü kendini korumak, bakın bir şey oluyor, bir deprem oluyor, kendimizi koruyabiliyor muyuz? Veya bir sel geliyor, Allah nasıl, yani Allah'ın mı gücü bu? Yani bunu böyle yaratmış, dünyayı böyle yaratmış. Bir sel geliyor, kendimizi koruyabiliyor muyuz? Yani doğanın karşısında insan kazanamaz doğaya zarar verdiği Evet. zaman. Kendi kaybeder. Dolayısıyla da bizim ben çok, yani insanoğlu olarak bunu çok iyi düşünmemiz lazım. Bir şeyler yaptığımız zaman dünyaya nasıl bir etkisi var? Yani önceliğimiz şu olması lazım. Ben bu genetiğini değiştiriyorum, ben bu meyvenin. Veya bu sebzenin genetiğini değiştiriyorum. Acaba bu benim dünyamın doğasını değiştirir mi, zarar verir mi? Bunu sormadığımız için, hep göz ardı ettiğimiz için, hep bugüne kadar işte bu chemtrails olsun, bilmem GDO olsun, hep bunlar nedir? Dünyanın tabii ki doğasını etkiliyor. Ve Evet. bu da dünyanın ruhuna, yani dünyanın o enerjisine, rezonans alanına, her şeyine zarar verdiği için de dünyada sonuçta bunu yapıyor, yani bunu algılıyor ve kendini korumaya çalışıyor. Bakın bugün her tarafta dünyanın iklimi çok farklı. Evet, bu eksen kaymasıyla da alakalı bir şey ama sonuç itibariyle dünya kendini korumaya çalışır. Bu şey gibi aklıma geldi. Şimdi hani bilgisayar kendi bilgisi sıkıştığında ya da işte telefon bile sıkıştığında kendi kendine restart atıyor, yeniliyor, yeniden başlama yapıyor. Hani Bozuk dünya da belki böyle bir kirlenme yaşadığında tekrardan yeniden başlayacak. Çünkü dünya ilk kez yeniden başlamıyor. Defalarca yenilendi kendi kendine. Nuh tufanı bunun Tabii ki. biriydi. İşte ondan önce Gılgamış'ta olan tufan. Yani Gılgamış'ta Nuh tufanı aynı değil. İkisi ayrı evrelerde gerçekleşmiş yok oluştur. Hı Resetlemedir. hı. Aynen dediğim, yani bilgisayar bozulduğu zaman bilgisayardan bir tane dosyasını eksiltin, değiştirin, orada girin. Bilgisayarın Windows işletim sistemine girin. Orada çok önemli bir dosyanın yazılımına girin ve sadece 2 tane kodunu değiştirin. Bilgisayar çöker. Tabii. Dünyanın da işi böyledir. Yazılımı bu şekildedir. Bilgisayarda çöktüğü zaman biz ne yapıyoruz? Formatliyoruz, resetliyoruz, değil mi? Yeniden bir yazılım yüklüyoruz. Dünyada aynen bu şekildedir yani. Aynı bir şekilde. Hocam yine çok güzel uzun bir gece oldu. Yine faydalı bilgiler de sizde yararlandık bu akşam. Gerçekten dolu dolu konular. Bayağı da gündem, hani güncel konulara da değindik bu hususta. Tabii bunun tarihçesine de değindik. Bence çok yararlı oldu. İzleyen dostlar da keyif almıştır diye diliyorum. Siz ne dersiniz? Son bir sözünüz varsa onu alayım. Ee, Yani ben hep olayları analiz ederken e, sadece hani belli bir noktaya değil veya belli bir topluma değil. Ben hep genel olarak, insanlık olarak bunu hep değerlendirmeyi hep daha çok tercih ederim. Çünkü dünyada gerçekleşen her şeyin, bakın, hepimizi ilgilendiren şeylerdir. Yani işte bu e, başka ırktır, bilmem bu başka dindir. Yani bunu bütün insanlar ama bu şekilde düşünmesi lazım. Sadece işte hani ben Türk'üm, ben taviz vereyim, olmuyor bu. E, her bakın, herkesin aynı şekilde düşünmesi lazım ki insanlık olarak iyi bir noktaya gelebilelim. Sadece tek taraflı olarak, ben bir Türk olarak veya fark etmiyor, herhangi bir işte bir Filistinli olarak, Gazze'li olarak sadece ben taviz vereyim dersem, o zaman ben yok olan taraf olurum, ezilen taraf olurum. Dolayısıyla bütün herkesin insanlık olarak kendi üzerine düşen görevleri iyi bilmesi lazım ki iyi bir, uygar bir noktaya gelebilelim. Yok, bu şekilde sadece işte bencilce davranıp sadece kendimizi düşündüğümüz zaman o zaman herkes de kendini korumaya çalışacak ve maalesef dünyada işte kaos, savaş, gözyaşı, acı bitmeyecek. Bu yüzden biz hep yani bu bilgilerin yayılmasını bu yüzden istiyoruz. Ve herkesin işte, hep de ben bunu söylerim. Bir bilgi önünüze konulduğu zaman, kaynağı ne olursa olsun, bakın arkadaşlar. Yani o bilgiyi, şayet hani körü körüne inanmak istemiyorsanız veya kaynağına hiç güvenmiyorsanız veya güveniyorsunuz ama emin olmak istiyorsanız, o zaman gerçekten
gerçekten hani sorgulayın, araştırın, derinine inin. Ancak bu şekilde o gerçeğe ulaşırsınız. Yani gerçek bilgiye, hakikate ulaşırsınız. Tabii bu şeydir hani ben keşke hep derim ki keşke bizim mesela bu eğitim sistemimizdeki mesela kitaplar çok daha farklı içeriğe keşke sahip olabilseydi ama e, çok, çok daha yani öncelikle insanı şey yapan e, varoluşsal anlamda o felsefi açıdan bir takım o hazırlıkları olan insanlar belki yetiştirebilseydik çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü insan hayatından işte felsefe ve maneviyat yok olduğu zaman o algısı da kapanıyor. Çünkü algı Kesinlikle. kalpten başlıyor önce. Ee, Keşke birçok şey yapabilseydik, çok şey yapmak isterdik ama maalesef herkesin işte yetki sınırları farklı olduğu için elimizden sadece bu geliyor. Hepimizin de üzerine aslında çok şey düşüyor, çok görev düşüyor. Umarım ki başarırız insanlık olarak ve iyi bir noktaya geliriz diliyorum. Evet. Umut ediyoruz. Aynen sizin gibi dileklerinize katılıyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık diliyoruz Hazar Hocam. Bu saate kadar bizi izleyen tüm dostlara da sevgiler, saygılar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah barış dolu, çatışmasız, savaşın olmadığı günler bizleri bekler diyorum. Tüm dostlara iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.